Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili kovalar, bu 2026'nın önemli gökyüzü olaylarından biri bu sizin için. Çünkü güneş tutulması Kova burcunda 17 Şubat'taki hayatınızda yeni bir sayfa açabilme kabiliyetine sahip. Bu tutulma birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve hangi yönde ilerlemek istediğinizi kökten dönüştüren bir etki. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor. Artık eski benliğini arkada bırak, sahne senin ve senin hikayen yeni başlıyor. Güneş ve ay sizin burcunuzda kavuşumda benlik duygunuzu, dış dünyaya yansıttığınız imajı ve yaşam yönünüzü sıfırlıyor. Bu 18 yıllık bir döngünün kapanıp yepyeni bir döngünün başlaması anlamına geliyor. Bu süreçte hem dış görünüşünüzde hem de enerjinizde büyük değişimler fark edebilirsiniz. Kendinizi farklı bir şekilde ifade etme isteği duyabilir. Artık ben kimim, nasıl biri olmak istiyorum sorularına samimi yanıtlar bulabilirsiniz. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te kare açı yapıyor. Bu dönüşüm süreci oldukça sarsıcı ama özgürleştirici olacak demek oluyor. Ev, aile ve geçmişle ilgili bazı bağlar, sizi artık temsil etmeyen yönler birer birer çözülebilir. Uranüs burada size meydan okuyor. Gerçek özgürlük artık kim olmadığını fark etmekle başlar. Bazılarınız için bu taşınma, ilişkilerde yön değişimi ya da mesleki kimlikte tamamen yeni bir yön olabilir. Ama unutmayın, her şey sizi özgün benliğinize yaklaştırmak için gerçekleşiyor. Bu tutulma hayatınızın temel rotasında önemli bir sıçrama getiriyor. Yeni bir işe başlamak, evlenmek, taşınmak, kendi işinizi kurmak ya da uzun süredir ertelediğiniz bir kişisel değişimi hayata geçirmek mümkün. Artık başkalarının beklentilerini değil, kendi iç sesinizi dinliyorsunuz. Bu dönem ben bilincinizi güçlendirirken kaderinizin kontrolünü de elinize almanızı sağlıyor. Tutulma enerjisi sizi cesaretle harekete çağırıyor. Kendini yeniden tanımla, çünkü geleceğin anahtarı sende. Tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümde Balık burcunda kavuşumda, bu sizin ikinci evinizde, yani para, özdeğer ve güven alanında gerçekleşiyor. Bu enerji size duygusal ve manevi anlamda bolluk bilinci kazandırıyor. Artık parayla, emekle ve değerle ilişkinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Belki uzun süredir kendi emeğinizi küçümsediniz. Belki de değerinizin farkında değildiniz. Şimdi bu değişiyor. Venüs burada diyor ki gerçek kazanç ruhunun değerini fark ettiğinde başlar. Ancak bu kavuşum Başak burcundaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay burcundaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek açı kalıbı oluşuyor. Bu da geçmişten gelen kendini kanıtlama ihtiyacına dikkat çekiyor. Artık onay bekleme döngüsünden çıkmanız gerekiyor. Kuzey Ay düğümü Balık burcundayken mesajı net: teslim ol, akışta kal, evren seni destekliyor. Gökyüzünde Neptün ve Satürn'de Koç burcunda kavuşum açısındalar. 3. evinizde, yani düşünceler, iletişim ve fikir üretimi alanında gerçekleşiyor. Bu etki zihinsel olgunlaşma ve düşüncelerinizi somutlaştırma zamanı anlamına geliyor. Artık fikirleriniz soyut kalmıyor. Onları yapılandırmak, öğretmek ya da paylaşmak istiyorsunuz. Neptün ilham verir, Satürn bunu forma sokar.
Birlikte size diyorlar ki hayalini ciddiye al, kelimelerini dikkatle seç. Yazmak, öğretmek, konuşmak, sosyal medya projeleri ya da dijital iletişim alanları bu dönemde öne çıkabilir. Zihniniz hem yaratıcı hem de disiplinli çalışacak. Bu da sizi bilgiyle liderlik eden bir konuma taşıyacak. Merkür ise bu tutulma esnasında Balık burcunda Jüpiter'den üçgen açı alıyor. Bu sizin için oldukça İlham verici bir kombinasyon. Sözleriniz, şefkatli duygularınız, derin ve iletişiminiz içten olacak. İnsanlara yalnızca fikir değil, umut ve vizyon da vereceksiniz. Bu enerji özellikle iş veya toplumsal alanlarda sizi ön plana çıkarabilir. Bir mentor, konuşmacı veya rehber gibi görünmeye başlayabilirsiniz. Gökyüzü size diyor ki konuş. Çünkü senin sesinle birçok kişi yönünü bulacak. Sevgili Kovalar, 17 Şubat 2026 Güneş tutulması sizin için yeni bir hayat döneminin başlangıcı. Artık kim olduğunuzu, nasıl görünmek istediğinizi ve hangi yöne gitmek istediğinizi netleştiriyorsunuz. Kova tutulması size diyor ki artık eski rollerini bırak. Çünkü evren senden özgün hikayeni yazmanı istiyor. Bu tutulmayla birlikte hayatınızın pusulası yeniden ayarlanıyor. Bazı kapılar kapanıyor ama her kapanan kapı sizi özünüze daha da yakınlaştırıyor. Ve unutmayın siz geleceğin burcusunuz. Bu tutulma sizi kendi geleceğinizin mimarı yapıyor. 2026 boyunca sizler hem kendinizi hem de dünyayı dönüştürme gücüne sahip olacaksınız. Evrenin mesajı net. Kendin ol. Çünkü insanlık senin özgün ışığına ihtiyaç duyuyor. Sevgili kovalar, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için paylaşım, dönüşüm ve derin bağlar temalarını vurguluyor. Bu tutulma doğum haritanızın 8. evinde yani ortak kaynaklar, finansal destekler, krizler ve ruhsal dönüşüm alanında meydana geliyor. Evren size diyor ki artık yüzeyde kalma zamanı bitti, derinlere in. Bu tutulma hem maddi hem manevi düzeyde bağımlılıklarınızı, korkularınızı ve gizli güçlerinizi fark etmenizi sağlayacak. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle 8. evinizde kavuşuyor. Bu artık sizi kısıtlayan finansal veya duygusal bağlardan özgürleşme sürecini başlatıyor. Belki ortak gelirlerle ilgili bir konu netlik kazanabilir, belki bir borç, miras ya da yatırım konusu gündeme gelebilir. Ama bu tutulma sadece maddi değil, ruhsal bir temizlik de getiriyor. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ise 2. evinizde yani özdeğer, güven ve kişisel kaynaklar alanında parlıyor. Evren size diyor ki artık başkalarına değil, kendine güven. Bu tutulma dış kaynaklara bağımlı olmayı bırakıp kendi gücünüzü inşa etme zamanını müjdeliyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 11. evinizde yani arkadaşlıklar, topluluklar ve sosyal çevre alanında yer alıyor. Bu bazı ilişkilerde gerilim, mesafe ya da kopuşlar getirebilir. Belki bir grubun içinde kendinizi yeterince anlaşılmamış hissediyorsunuz. Belki değerleriniz artık çevrenizle örtüşmüyor. Lilith burada diyor ki gerçek dostluk özgürlükle başlar. Bu süreçte bazı kişilerden uzaklaşmak acı verse de aslında sizi ruhsal olarak özgürleştirecek. Artık kimseye kendinizi kanıtlama ihtiyacınız yok. Tutulma ben kimim değil, kiminle birlikte gerçekten var olabiliyorum sorusunu sorduracaktır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var. Mars 2. evinizde maddi kaynaklar özgüven alanında. Uranüs ise 4. evinizde yani ev, aile ve içsel güven alanınızda. Bu iki gezegenin kare açısı ev ve maddi güvenlikle ilgili beklenmedik değişimleri tetikleyebilir. Belki bir ev taşıma, aileyle ilgili bir karar ya da gelir kaynaklarında ani bir yön değişimi gündeme gelebilir. Ama bu değişimler sizi öz kaynak bilincine taşıyacak. Artık güvenliği dışarıda değil kendi içinde bulmayı öğreneceksiniz. Mars Balık burcunda olduğu için duygusal harcamalar, empati ve fedakarlık temaları artabilir. Ancak Uranüs'ün etkisi sizi içsel anlamda daha özgürleştirecektir.
Bu tutulmanın en güzel enerjisi Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş ikinci evinizde, retro Jüpiter ise 6. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı özdeğer duygunuzu güçlendiren pratik fırsatları beraberinde getiriyor. Yani belki iş yaşamında geçmişten gelen bir fırsat yeniden gündeme gelir. Belki sağlığınızı güçlendirmek için yeni bir düzen kurarsınız. Retro Jüpiter geçmişte başaramadım dediğiniz bir konuda şimdi ikinci bir şans sunabilir. Bu tutulma önce kendine iyi bak mesajını taşıyor. Kendinizi şifalandırdığınızda bolluk doğal olarak size gelecektir. Tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var. Satürn sizin 3. evinizde, Plüto ise 1. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı zihinsel disiplini ve kişisel gücü bir araya getiriyor. Bu sözünüzle dünyayı değiştirme enerjisidir. Artık düşünceleriniz daha derin, iletişiminiz daha etkili olacak. Bir proje, bir fikir, bir yazı ya da bir topluluk önünde konuşma hayatınızda dönüm noktası yaratabilir. Tutulma size diyor ki gücünü fark et ve onu bilgelikle kullan. Bu tutulma esnasında finansal düzeninizde dönüşüm ve yeniden yapılandırma dönemi olabilir. Ortak gelirler, krediler, miras ya da yatırımlarla ilgili konular netleşebilir. Sosyal çevrede değişimler ve uzaklaşmalar gündeme gelebilir. Aile içinde güven temaları, ev değişimi ya da köklü bir duygusal farkındalık olabilir. Ruhsal derinleşme, terapi ve sezgisel çalışmalar içinde çok uygun bir zaman. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin için bir içsel yeniden doğuş anlamına geliyor. Artık yüzeydeki cevaplar yetmiyor. Ruhunuz hakikati arıyor. Evren size diyor ki gerçek güç teslimiyette gizli. Bazen kazanmak bırakmaktan geçer ve siz şimdi kontrolü bırakıp kendi içsel gücünüzü yeniden bulma eşiğindesiniz. Gökyüzü size diyor ki bıraktığın her şey seni özgürleştirir ve sen özgürlüğün burcusun. 12 Ağustos'taki bu tam güneş tutulması bir dönemin bitişi değil, yeni bir kader sayfasının açılışı sizin için. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sözleşmeler ve toplumsal yansımalar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin için ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden tanımlıyor. Hayat size artık şu soruyu yöneltiyor. Gerçek bağ, kontrol mü, karşılıklı saygı mı? Aslan burcundaki güneşin ve ayın kavuşumu ilişkilerde görünürlük, netlik ve seçim zamanı getiriyor. Bazı ilişkileriniz güçlenirken bazıları artık misyonunu tamamlayabilir. Bu tutulma size bir yansıma sunar. Karşınızdaki insan kim olursa olsun aslında o sizin gölge yanınızı yansıtır. Yani bu dönemde yaşadığınız çatışmalar, kırgınlıklar veya karşılaşmalar size kendi gelişiminizin aynasını gösteriyor. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir, bazılarınız ortaklık kurabilir, kimileriniz ise bir bağın içindeki rolünü değiştirebilir. Ama kesin olan bir şey var, artık ilişkiler sizin kaderinizin merkezinde ve siz artık eşit bir ilişki kurmayı öğreniyorsunuz. Jüpiter'le Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşunda ilişkilerde açık iletişim ve zihinsel büyüme enerjisi taşıyor. Karşılıklı konuşmalar, açıklamalar hatta yüzleşmeler bile sizi büyütebilir. Belki yıllardır söyleyemediğiniz bir sözü dile getireceksiniz. Belki karşınızdaki insan size bambaşka bir perspektif kazandıracak. Bu kavuşum aynı zamanda Kova burcundaki Plüto ile karşıtlık yapıyor. Bu da sizin için güç kimde sorusunu öne çıkarıyor. Bir yandan kendi özgürlüğünüzü korumak istiyorsunuz. Diğer yandan bağ kurmak, bir bütün olma isteği taşıyorsunuz. Plüto size diyor ki gerçek güç ilişkide kendi kimliğini koruyabilmektir. Yani ne başkasını yönetmeye ne de başkasının sizi yönetmesine izin verme zamanı. Bu esnada Venüs Terazi burcunda, Neptün ise Koç burcunda birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu sizin için uzak çevre, eğitim, seyahat ve iletişim alanlarında duygusal netleşmeyi getiriyor. Bir ilişkide neye inanıyorum, neyi hayal ediyorum sorusu gündeme gelebilir. Kimi kovalar için bu uzak mesafe bir ilişkiyi test eder. Kimi içinse fikirsel bir ayrışma, duygusal bir farkındalık anlamına da gelebilir. Neptün bazen hayal yaratır, bazen siz. Venüs ise sizi gerçeğe çağırır. Bu tutunma romantik idealler ile
gerçek bağ arasındaki farkı anlamanızı sağlar. Eğer bir şey gerçek değilse bu tutulma onu görünür hale getirir. Ama gerçek bir sevgi varsa o bu tutulmayla birlikte daha da derinleşir. Bu tutulma esnasında gökyüzünde de büyük hava üçgeni oluşacak. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda, Plüto ise Kova burcunda. Bu sizin için hem sosyal hem de zihinsel anlamda olağanüstü bir yenilenme getiriyor. Yeni bağlılıklar, bağlantılar, yeni topluluklar, yeni işbirlikleri kapınızı çalabilir. Artık kendi çevrenizi seçiyorsunuz. Frekansınız yükseldikçe çevrenizde değişiyor. Bu üçgen sizin vizyoner kimliğinizi parlatıyor. Kendinizi ifade etme şekliniz daha özgün, daha güçlü ve daha etkileyici hale geliyor. Bir fikir, bir proje veya bir konuşma sizi bir anda görünür kılabilir. Uranüs'ün 5. evdeki etkisiyle aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler alanınızda beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Ama bu değişim özgürlüğünüzü genişletmek için geliyor. Evren size diyor ki artık kökleriniz bile değişiyor. Çünkü siz artık başka bir bilince ait oldunuz. Mars ise Yengeç burcunda bu süreçte sizin 6. evinizde. Bu iş, rutin, sağlık ve hizmet alanında yoğun bir enerji oluşturuyor. Bir yandan günlük yaşamınız hızlanıyor, diğer yandan sorumluluklarınız artıyor. Ama Mars'ın kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil açı yapması bu süreçte kaderin size doğru iş ve doğru görev yönünde rehberlik ettiğini gösteriyor. Belki yeni bir çalışma düzeni kuruyorsunuz, belki yaşam tarzınızı tamamen değiştiriyorsunuz. Mars diyor ki gerçek özgürlük kaostan değil, bilinçli düzenden doğar. Bu yüzden hayatınızı yeniden organize etme gücünüzü hafife almayın. Bu süreçte Kuzey Ay düğümü Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu tutulma sizin için tam bir kader kapısı. Çünkü düğümler sizin ekseninizde. Yani bu sadece bir tutulma değil, hayatınızın yeni yönünü belirleyen göksel bir dönüm noktası. Güney ay düğümü Aslan'da artık onaylanma, beğenilme ya da sürekli güçlü görünme ihtiyacını bırakıyorsunuz. Kuzey ay düğümü Kova'da özgünlük, eşitlik, fikir birliği ve bilinçli ortaklık zamanı başlıyor. Bu tutulma size şunu söylüyor. Gerçek ilişki iki ayrı ışığın birlikte parlamasıdır. Artık ne siz başkalarının gölgesinde kalacaksınız ne de başkaları sizin gölgenizde. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi ışığınızı buluyorsunuz. Artık sahne değişti ve siz kendi hikayenizin başrolündesiniz. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin için büyük bir uyanıştır. Artık hayatınızda kimlerin kalacağını, kimlerin gideceğini çok net göreceksiniz. Ama daha önemlisi siz artık kim olmak istediğinize karar veriyorsunuz. Bu tutulma kadersel karşılaşmalar enerjisidir. Yeni insanlar, yeni ilişkiler, yeni işbirlikleri hayatınıza girerken siz artık eski kimliğinizi geride bırakıyorsunuz. Evren diyor ki artık yalnız bir yıldız değilsin. Kendi galaksini yaratma zamanı. Sevgili kovalar, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için para, gelir, değer duygusu ve özsaygı alanında derin bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma gerçek zenginlik ne sorusunu size yeniden sorduracak. Değer kavramını kökten değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki maddi güven, ruhsal güven olmadan kalıcı olmaz. Bir gelir kapısı kapanabilir, yeni biri açılabilir. Belki bir yatırımı sonlandıracak, belki kazanç biçiminizi değiştireceksiniz. Ama her durumda para ve güven konusundaki yaklaşımınız değişiyor. Artık sadece kazandığınız parayla değil, kendinize duyduğunuz saygıyla da değerleneceksiniz. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 2. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev para, gelir, sahip olduklarınız, öz değeriniz ve yaşam standartlarınızla ilgili. Bu tutulma artık gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusunu önünüze koyacak. Bir süredir belki finansal alanda belirsizlik yaşadınız ya da emeğinizin karşılığını tam alamadınız. Şimdi evren size diyor ki eğer sen kendini değerli hissetmezsen dış dünyada seni o kadar görür.
Bu dönem hem maddi hem manevi düzeyde öz saygınızı yeniden inşa etme zamanı. Kendinizi değersiz hissettiren iş, insan ya da durumlarla vedalaşacaksınız. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve ikizlerdeki Uranüs'le de kare açı yaparak gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşturacaklar. Bu açı maddi ve manevi değerleriniz arasında çatışmalar yaratabilir. Uranüs diyor ki artık özgürleş. Güneş ve Merkür ise ama sistemin içinde kal diyor. Bu etki iş ortamında değişim, yeni gelir kaynakları ya da beklenmedik giderleri gündeme getirebilir. Ancak unutmayın Uranüs burada sizi cezalandırmaz, sizi yeniler. Tutulma şöyle fısıldıyor. Para artık sadece bir araç. Gerçek servet bilgelikte ve yaratıcılıkta. Bu tutulma esnasında Mars ile Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle maddi sorumluluklar ve iş yüküyle ilgili stres yaratabilir. Belki çok çalışıyor ama yeterince kazanamıyorsunuz. Belki emek verdiğiniz bir konuda sabır sınavından geçiyorsunuz. Mars sizi harekete geçirmek ister ama Satürn der ki adım at ama önce planla. Bu dönemde finansal kararlarınızı aceleyle değil, stratejik biçimde alın. Çünkü bu kare iyi yönetilirse kalıcı başarıya dönüşür. Eğer bu süreçte emek verirseniz önümüzdeki yıl meyvelerini toplayacaksınız. Bu tutulma esnasında Uranüs ile Plüto arasında da bir üçgen açı var. Neptün ise bu ikiliye sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon size hem yenilikçi fikirlerle para kazanma hem de ruhsal temelleri sağlam bir sistem kurma potansiyeli sunuyor. Teknoloji, eğitim, iletişim, yaratıcılık gibi alanlardan gelir elde edebilirsiniz. Ama bu arada en önemli nokta şu, yaptığınız işi anlamla doldurmanız gerekiyor. Neptün diyor ki sadece para için değil, bir amaç için çalış. Plüto da ekliyor, o zaman gücün kalıcı olur. Bu tutulma finansal enerjinizi manevi bir hedefle hizalama zamanı. Gökyüzünde bir de büyük üçgen ve uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen size istikrar, destek ve vizyon getiriyor. Kova burcundaki kuzey ay düğümünün de bu üçgene dahil olmasıyla gökyüzünde uçurtma açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu uçurtma enerjisi sizin için kaderi dönüştürücü bir fırsat taşıyor. Yani kendi değerini fark edersen dünya seni fark eder. Yeni bir iş fırsatı, bir yatırım ya da kendi projenizi kurmak gibi ihtimaller gündeme gelebilir ama bu sefer her şeyin merkezinde siz varsınız. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi değeriniz üzerinden bir sistem kuruyorsunuz. Bu tutulma esnasında Venüs'te, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açı yapıyor. Bu enerji maddi ilişkiler, ortaklıklar ve değer alışverişinde karmaşa yaratabilir. Bir partnerle ya da iş ortağıyla para konuları gündeme gelebilir. Bu açı diyor ki duygularınızla finansal kararlarınızı karıştırmayın. Ancak aynı zamanda bu enerji yaratıcı gelir kaynaklarını da tetikleyebilir. Bir ilham, bir fikir, bir sanat veya teknoloji projesi sizi öne çıkarabilir. Venüs burada diyor ki parayı sadece kazanmayın, üretin. Bu tutulma esnasında Jüpiter'le Satürn arasında da bir üçgen açı var ve size istikrarlı büyüme ve uzun vadeli kazanç enerjisi getiriyor. Bu açı sabırla inşa edilen başarının sembolüdür. Bir yatırım, bir iş anlaşması veya finansal planlama bu dönemde çok önemli olabilir. Jüpiter sizi büyütür, Satürn ise kökler. Yani bu iki enerjinin birleşimi sizi kalıcı refaha götürebilir. Sevgili kovalar, bu balık tutulması size diyor ki gerçek zenginlik kendini ne kadar değerli hissettiğinle başlar. Artık para, statü ya da mülkler sizi tanımlamıyor. Sizi tanımlayan şey kendi emeğinize ve varlığınıza duyduğunuz saygı. Bu tutulma hem finansal hem duygusal güven alanınızı yeniden inşa ediyor. Korkuyla değil, özgüvenle kazanmaya başlıyorsunuz. Ve evren diyor ki artık kendi değerini bil çünkü sen kendi kaderinin yatırımcısısın. Bu tutulma sevgili kovalar size parayı değil değeri öğretmeye geliyor. Artık kazancınız kendinize duyduğunuz inanç kadar büyüyecek ve o an anlayacaksınız ki zenginlik bir hesaptaki rakam değil, ruhta hissedilen
doyumdur. 2026 bize şunu söylüyor: cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.